Türkiye'de yabancı ehliyet kullanımı. 6 ay kuralı, kimler ceza yer, kimler kullanabilir? Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını tabii ki öncelikle saygı ve sevgiyle selamlıyorum değerli izleyiciler. Bugün özellikle Avrupa'da yaşayan Türk gurbetçileri yakından ilgilendiren çok önemli bir konuyu ele alıyorum. Yabancı ehliyetle Türkiye'de araç kullanmak. Son günlerde sosyal medyada ceza geliyor, yabancı ehliyet geçersiz olduğu gibi birçok bilgi dolaşıyor. Peki gerçek ne? Kimler Türkiye'de yabancı ehliyetle araç kullanabilir? 6 ay kuralı nedir? 6 ay bitince ceza mı var? Ehliyet mi iptal oluyor? Polis durdurduğunda hangi evraklar gerekiyor? Hepsini resmi kaynaklara dayanarak detaylı şekilde anlatacağım. Videonun sonunda bu konuda en büyük yanlış anlamayı da sizlere açıklayacağım değerli izleyiciler. Lütfen sonuna kadar izleyin. Videomu beğenirseniz, haberleri, bilgileri beğenirseniz lütfen bir like verin. Şimdiye kadar abone olmayan arkadaşlar da abone olurlarsa, bana destek olurlarsa sevinirim, gurur duyarım. Kimler yabancı ehliyetle Türkiye'de araç kullanabilir? Türkiye'de yabancı ehliyet kullanımının kişinin statüsüne göre değişiyor. 3 temel kategori var. Evet. Kategori 1. Türkiye'ye geçici olarak gelen gurbetçiler tatil, izin, ziyaret, yani benim gibi. Gidiyorum, 1 hafta kalıyorum, 1 ay kalıyorum, 5 hafta kalıyorum, iznimi yapıp geri dönüyorum. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları Türkiye'ye tatil için geldiğinde yabancı ehliyetleri geçerlidir. Geçerlilik süresi Türkiye'ye giriş itibaren 6 ay. Bu 6 ay boyunca Avrupa ehliyeti ile Türkiye'de araç kullanabilir. 6 ay sıkıntı yok değerli izleyiciler. Kategori 2. Türkiye'ye kesin dönüş yapan Türk vatandaşları, bu çok karıştırılıyor şimdi. Kesin dönüş yapan bir Türk vatandaşı yabancı ehliyetiyle en fazla 2 yıl araç kullanabilir. Ama kesin dönüş yaptıysa 2 yıl sonunda ehliyeti Türk ehliyetine çevirmek zorunda. Mecbur. Kategori 3. Türkiye'de yerleşik olmayan yabancılar. Yabancı ülke vatandaşları içinde süre 6 aydır. Yani Türk vatandaşı olmayanlar, yabancılardan bahsediyoruz. Yabancı ülke vatandaşları için de süre 6 aydır. 6 ayı geçen yabancılar ehliyetlerini Türk ehliyetine çevirmek zorundadır. Yabancı ehliyetle araç kullanırken gereken belgeler. Polis tarafından durdurulduğunuzda yanınızda bulunması gerekenler, nasıl Sırbistan'da sınır kapısına geliyorsun, aynı. Pasaport, Türkiye'ye giriş damgası lazım tabii ki. Yabancı ehliyetiniz, eğer varsa uluslararası ehliyet, zorunlu değil bu. Aracın ruhsatı, trafik sigortası. Bu sınırda da lazım tabii ki. Önemli ehliyetin Latin alfabesi dışında bir dilde olması durumunda noter onaylı Türkçe tercüme gerekebilir. Peki 6 ay kuralı nedir? Bu kural Türkiye'de en çok yanlış anlaşılan konulardan biri. Türkiye'ye giriş yaptığınız tarihten itibaren 6 ay boyunca yabancı ehliyetiniz geçerlidir. Yani 6 ay 180 gün, bu süre her girişte sıfırlanmaz. Türkiye'de kalış süresine göre hesaplanır. Örnek: 1 Temmuz'da Türkiye'ye geldiniz, ehliyetiniz 1 Ocak'a kadar geçerli. Eğer 6 ay dolmadan Türkiye'den çıkıp tekrar girerseniz süre yeniden başlıyor. Yani 5 aydan sonra Türkiye'den çıkış yaptın, tekrar Türkiye'ye giriş yaptın, 6 ay tekrar başlıyor. 6 ay dolduğunda ne olur? Yabancı ehliyet Türkiye'de geçersiz olur. Araç kullanmaya devam ederseniz ceza uygulanabilir. Trafik polisi aracı bağlayabilir. Bu nedenle 6 ay sona ermeden ya Türkiye'den çıkış yapmalısınız veya ehliyetinizi Türk ehliyetine çevirmelisiniz. Türk ehliyetine çevirme süreci değerli izleyiciler, ama yani kesin dönüş yapmayanlar iyi düşünsünler, çevirecekler mi çevirmeyecekler mi? Çünkü yabancı ehliyeti elinizden alıyorlar, Türk ehliyeti veriyorlar. Avrupa'da da yaşıyorsanız dikkat. Avrupa'daki çoğu ülke Türkiye ile anlaşmalı olduğu için ehliyetinizi çevirmek oldukça kolay.
Yani ben şimdi İsviçre ehliyetimi Türk ehliyetine çevirmek sorun yok. Sağlık raporu lazım. Nüfus müdürlüğünden randevu alıyorsunuz. Gerekli belgeler teslim edilir. Teori veya direksiyon sınavı yok. Eski ehliyet Türkiye'ye teslim ediliyor. Yani o ehliyet gidiyor. Yeni Türk ehliyeti veriliyor. Sana Türk ehliyeti veriliyor. Bazı ülkelerden alınan ehliyetlerde ek belge istenebilir ama genel olarak süreç hızlıdır. Gurbetçilerin en çok yaptığı 5 hata değerli izleyiciler. Şimdi bakın 6 ay kuralını pasaport damgasından değil yıl üzerinden hesaplamak yanlış. Süre giriş damgasından başlıyor. Ben zaten Türk vatandaşıyım, istediğim kadar kullanırım sanmak doğru değil. Türkiye'ye yerleştiyseniz süre 2 yıl, turist olarak geldiyseniz 6 ay. Arabayı kiralayıp yabancı ehliyetle sınırsız süre kullanabileceğini sanmak hayır yanlış. Kiralık araçta aynı süre geçerlidir. Ehliyetin çevirisini yaptırınca sürenin uzadığını zannetmek hayır tercüme süreyi uzatmaz. Pasaport giriş çıkışlarını memur söker diye umursamamak büyük risk. Trafik kontrolünde tüm sistemde görünür. En çok sorulan soru ceza var mı? Sosyal medyada her yabancı ehliyete ceza var diye dolaşan bilgi yanlıştır. Değerli izleyiciler, onun için bakın tekrar söylüyorum ve bu videoyu onun için hazırladım. Sosyal medyada maalesef son günlerde gurbetçilerimi biraz değil çok korkuttular. Her yabancı ehliyete ceza var, öyle bir şey yok. Bakın süre içinde ise ceza yok. Süre bittiyse ceza var. Bu 6 aydan konuşuyoruz. Temelli dönüş yapanlar 2 sene. Ayrıca diğer trafik ihlallerinde hız, kırmızı ışık, kemer, makas atmak, bilmem ne yapmak, şunu bunu yapmak, yani kurallara uymamak, yabancı ehliyetli olmanız fark yaratmaz. Normal ceza uygulanır. Normal. Büyük yanlış anlama. Son günlerde yayılan haberlerde sanki bütün gurbetçilere ceza yazıldığı izlenimi var. Bu doğru değil değerli izleyiciler. Diyorum ya, biz gurbetçileri biraz maalesef korkutmuşlar. Ceza yalnızca süre aşımı veya belge eksikliği olduğunda kesiliyor. Biraz evvel dediğim gibi gereken evrakları muhakkak aracınızda bulundurun. Polis kontrol eder, sizi çevirirse evraklarınızı verin, kontrol etsin. Yani doğru bilgiyi bilirseniz hiçbir sorun yaşamazsınız. Değerli izleyiciler, evet, fazla uzatmaya gerek yok. Videonun sonuna geldik. Ama hemen kısadan dile getireceğim. Sıla yoluna gidecek gurbetçilere tekrar sesleniyorum. Bakın, Temmuz ayını beklemeyin. Temmuz'da gidecekseniz, Haziran'da, Temmuz'da gidecekseniz evraklarınızı kontrol edin. Pasaport tarihlerinizi, kimlik tarihlerinizi, ehliyetinizi, arabanın sigorta kağıdını hazırlayın. Vekaletname varsa şimdiden hazırlayın. Lütfen hazırlayın, mağdur kalmayın. Pasaportun tarihi bittiyse şimdi müracaat edin. Konsoloslar şimdi vakti var uzatmaya. Sizin de vaktiniz var Haziran'a, Temmuz'a kadar. Ama bir ay kala gider müracaat ederseniz zorluk çekebilirsiniz. Biliyorum Almanya'dan bir Bescheinigung gibi bir şey veriyorlar. Ondan gidip gelenler var. Ama lütfen evraklarınızı kontrol edin, mağdur kalmayın. Hiç kimse mağdur kalmasın bu konuda. Şimdi Türkiye'ye gidecek gurbetçilerimize, vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diyorum. Kazasız, belasız, cezasız inşallah. En sonunda ne diyorum? Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.